Merhaba sevgili Burcum Başaklar, nasılsınız? Evet, ben gene her zaman gibi bu ay nasıl geçecek bu yorumları yaparken kendimle ilgili öğreneceğim tabii ki. Sevgili Başaklar, bir kere gerçekten bizim için biraz zor bir ay. Neden bizim için biraz zor bir ay? Şimdi Merkür bizim yönetici gezegenimiz bu ayın dördünde geri hareketine başlıyor. Bununla ilgili bir video çektim, onu yarın öbürsü gün yayınlayacağım zaten. Buradan onu takip edebilirsiniz. Merkür bizim yöneticimiz olduğu için ve geri harekette de olduğu için bizi tabii herkesten daha fazla etkiliyor. Üstüne üstlük bu kendi burcunda geri gittiği için bu geri etkisi de etkili olacak. Şimdi bir kere onu söyleyeyim. Ayın dördünde başlıyor. Ayın dördünde de zaten bir de yeni ay var. Ve bu Ağustos ayını ayın dördüyle ben başlatıyorum. Dördündeki Aslan Burcu'ndaki yeni ayla başlatıyorum. Tam bu yeni ay esnasında da aslında Merkür'ün geri gidişi bizim burcumuzda söz konusu. Merkür geri gittiği zaman doğal olarak geçmişte yaptığımız bazı aksiyonların hem çözülmesi olabilir hem de bazı konularda sıkıntılar getirecek. Bunu zaten gördük. İşte aksilikler olması, gecikmeler olması, geçmişten insanlarla karşılaşmak, hani bizim için olabilecek her tür şeyi önümüze getirecek sevgili Başaklar. Aynı gün Venüs de Aslan Burcu'na geçecek. Aslan Burcu'na Venüs geçtiği zaman, pardon, Başak Burcu'na Venüs geçtiği zaman bizim için işte o zaman iyi bir dönemde başlıyor. Çünkü kendimizi ortaya koyabileceğimiz bir zaman oluyor. Venüs'ün Başak seyahati kendimize daha önem verdiğimiz işte daha dikkat ettiğimiz prezentasyonumuzda bazı düzenlemeler yaptığımız iletişimimizin etkili olduğu bir dönem başlamış oluyor. Ayın yedisinde Venüs ve Merkür ikisi de Başak'ta olacağı için güzel de etkileyecek. Kendimizi güçlü, kuvvetli, işte dışarıya böyle iyi gösterebildiğimiz bir dönem diyebilirim sevgili Başaklar. Ayın 13'ünde Mars ve Jüpiter, bu önemli. Mars ve Jüpiter tepe evimizde, yani Haziran'da biliyorsunuz, Haziran'ın başında Jüpiter ikizlere girdi. İşle ilgili aslında bize bazı şeyler getirmeye başlamıştır, bizi korumaktadır ve bir yıl boyunca önümüzdeki sene Mayıs'a kadar da bizim iş hayatımızı düzenleyecek. Şimdi Mars da burada bizim zaten o konulara biraz eğildiğimizi de anlatıyor. Fakat burada Satürn'den, yani iş ortağımızdan, eşimizden, karşı taraftan pek destek göremeyeceğimiz, biraz kısıtlanacağımız bir aydan bahsediyoruz. Yani bu enerjimiz var, korumamız devam ediyor. Ama ayın 13'ü civarı, ayın 14'ü gibi Satürn'ün de etkisiyle o enerjiyi ve o korumayı tam olarak ortaya koyamadığımızı söyleyebilirim. Yani burada işle ilgili yeni bir şeye başlamak için kısalan ise pek de iyi bir zaman değil, onu söyleyeyim size. Heh, ama şunu getirebilir mi? Bu bir başkasının desteğiyle, biraz da krizsel bir destek böyle. Geçmişte başlattığımız ama sonuç alamadığımız bir işle ilgili bize pozitif geri dönüşler olabilir mi? Evet, o olabilir. Sonra ayın 15'inde Merkür gerileyerek, gerileye Aslan Burcu'na girmiş oluyor. Şimdi o zaman biraz sesimiz soluğumuz kesiliyor bizim. Çünkü Aslan seyahati bizim arka plandaki evimiz olduğu için daha çok düşündüğümüz, neler yapabileceğimize baktığımız, biraz kendi içimizde çalıştığımız bir süreç olur sevgili Başaklar. Ayın 19'una geldiğimizde bir dolunay, biliyorsunuz her ayı bir yeni ay ve bir dolunayla tamamlıyoruz. Dolunayda 27 derece Kova burcunda. Şimdi 27 derece Kova biraz bizim için zor bir alan.
gündelik iş hayatımızı anlatan, işimizi anlatan, sağlığımızı anlatan bir alan. Burada bir sağlık konusuna dikkat etmek gerekiyor. Onu söyleyeyim. Sağlık anlamında biraz böyle biz biraz da pimpirikliyizdir zaten ama gene de dikkat etmek gereken bir süreç. İş hayatımızda bazı gecikmeler, bazı aksilikler, yapmak istediğimiz o şeyleri ortaya koyamadığımız bir dönem olduğunu zaten size söyledim. Ayın 22'sinde Mars Venüs'e bir kare e, açısı var. Bu da gene zorlayıcı bir açı. Kendimizi dışarıya göstermeye çalışmakla beraber işte iş hayatında olsun, gündelik hayatta olsun o Mars'ın desteğini alamadığımız, enerjimizi ortaya koyamadığımız bazı krizlerin olabileceğini söyleyebilirim. Tabii biz bu ufak tefek şeylere çok takılabiliriz. O yüzden de sıkıntı olur. Evet, ayın 15'inde Merkür Aslan'a ilerlediğinde içe dönmek. İşte burada gene içe dönüş enerjisi oluyor. Ve ayın 22'sinde doğum günümüz kutlu olsun. Evet, sevgili Başaklar, ayın 22'sinde Güneş burcumuza girecek. Ne olursa olsun işte bizim bu hasat zamanımız başlamış olacak. Dolayısıyla e, ne olursa olsun, Merkür de geride olsa, Venüs de geride olsa, her ne olursa olsun kendimizi daha fazla ortaya koyduğumuz bir dönem diyebilirim. Ayın 28'inde Merkür geri hareketini bitirecek Aslan Burcu'nda. Ancak Merkür geri hareketini bitirse de bir hafta 10 gün kadar da bunun etkisi devam eder. O gölgeli dönemi devam eder. O yüzden yine riskli eylemlere girmemek gerekiyor sevgili Başaklar. Venüs ayın 29'unda Terazi burcuna girecek ve Terazi burcuna girmeden hemen önce de Neptün'le bir karşıt açı yapacak. Burada maddi konularda risk almamak gereken bir süreç ve biraz böyle harcamalarımıza dikkat etmemiz gereken bir süreç. Belki başkaları için biraz para harcama olabilir ve bu da beklediğimizden daha fazla bir harcama olabilir sevgili Başak dostlarım. Çok böyle kısaca anlatmak istedim. Çünkü bu ay bizi antin kuntin deriz biz. Ufak tefek aksilikler, gecikmeler olmakla beraber aynı zamanda geçmişte çözemediğimiz bazı olayların da çözülme zamanı olacağını söyleyebilirim sevgili Başaklar. Oyalanacağız yani oyalanacağız. Bomba Eylül ayında gelecek. Bomba Eylül ayında gelecek. Çünkü Eylül'de tutulmalar var. Eylül'de tutulma var. Dolayısıyla daha kendimizi asıl Eylül gibi ortaya koyabileceğimiz burada da ufak tefek şeylerle uğraşacağımız bir ay olacak diye düşünüyorum. Hepinize sevgiler ve güzel bir ay diliyorum.